Bir yanda şeriat yasaları, diğer yanda sabaha kadar susmayan, sınır tanımayan devasa bir gece hayatı. Burası Güneydoğu Asya'nın kalbi Malezya. 34 milyonluk bir ülke düşünün. Nüfusun %70'i Malay, %23'ü Çinli, %7'si Hintli. İnsanların %63'ü Müslüman. Ama sokakta yürürken ezan sesine bir Hindu tapınağının çanları ve devasa gökdelenin altındaki Budist pütsleri karışıyor. Peki birbirine bu kadar zıt inançlar ve lüks ile yoksulluğun sadece bir sokak arası mesafede olduğu bu ülke nasıl oluyor da birbiriyle çatışmadan adeta bir saat gibi tıkır tıkır işliyor? Adım Şamil ve anlatacak bir hikayem var. Bilinen yolların dışına çıkmak, sınırları aşmak ve dünyanın en ücra köşelerine gizlenmiş hayatları aramak için yoldayım. Ama aslında uzaklara değil, kendimizi arıyorum. Çünkü biliyorum ki kilometrelerce ötede bambaşka bir coğrafyada yaşayan bir insanın hikayesi aslında bizim buralarda yaşadığımız hayatın dünyadaki başka bir yansıması. Farklı dilleri konuşsak da aynı acılardan geçiyor, farklı gökyüzlerine baksak da aynı umutları ve aynı küçük mutlulukları paylaşıyoruz. Gittiğim her yerde o ortak aynayı insanlığın yüzüne tutuyorum. Çünkü mesafeler ne kadar uzak olursa olsun paylaştığımız mutluluklar bizi hep aynı çatı altında buluşturuyor. Dünya sandığımızdan daha küçük ve anlatılacak daha çok hikaye var. Gittiğiniz birçok şehirde devasa binalar görürsünüz ama burası gerçekten bambaşka bir boyut. Arkamda duran bu İki devasa yapı Kuala Lumpur'un imza sembollerinden biri Petronas İkiz Kuleleri. Tam olarak yüksekliği 452 metre ve yapımından 2004 yılına kadar 6 yıl boyunca dünyanın en büyük kulesi olmaya devam etti. Ama bence asıl olayı mimarisi. Çünkü dışarıdan baktığında çok devasa, elmas gibi parlayan bir yapı görüyorsun ve şehrin her yerinden gözüküyor. Aynı zamanda altına koydukları, şu alt tarafa koydukları şu an gördüğünüz gibi AVM ve lüks tüketim burayı daha fazla turist çekmek amacıyla yapılmış. Zaten zamanında Malezya burayı diğer ülkelerle güç gösterisi ve turist çekmek adı altında yapıyor. Ondan sonra etrafında şu an gördüğünüz gibi etrafında daha fazla binalar çıkmaya başlıyor. Ve aynı zamanda Skybright bir köprüsü var arkadaşlar. İki kuleyi birleştiren 41 ve 42. katların arasında bulunan bir köprü bulunuyor. İsterseniz oraya da bilet alıp çıkabiliyorsunuz. Benim çok vaktim olmadığı için çıkamadım. Oradan da manzarayı şu an görüyorsunuz. Şehri istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Gündüz gözüyle de güzel gözüküyor fakat bence gece daha güzel. Çünkü gecenin atmosferi çok daha farklı oluyor. Şu anda bulunduğumuz bölge Kuala Lumpur'un en turistik ve en kalabalık yeri arkadaşlar. Ama sokaklara baktığımız zaman sokaklar tertemiz. Bir tane izmarit bile yok. Yani normalde şu an mesela dün Tokyo'daydım. Bu saatlerde Tokyo çok daha farklıydı. Yani sokaklar hem daha kötüydü hem de her yerde sarhoş insanlar vardı şu an mesela. Şu an saat 11 civarları. Şu an Tokyo yıkılmaya başlamıştır. Ama burası öyle değil mesela. Bu beni çok şaşırttı. Birazdan gece hayatının olduğu o ana bölüme gideceğiz. Orayı da göreceğiz. Şimdi hemen kulenin oradan çıktık. Parka doğru gidiyoruz. Buranın meşhur parkına doğru gidiyoruz. Herkes o parlayan elmasın önünde kusursuz bir kare yakalamaya çalışıyor. Çünkü bu kulelerin dibindeki arazi dünyanın en pahalı metrekarelerinden biri. Dünyanın başka bir yerinde olsa burayı betonla doldururlardı. Ama onlar milyarlarca dolarlık bu arazinin tam kalbine devasa bir tropikal orman kurdular. Ve şimdi arkamda gördüğünüz yerde Kuala Lumpur City Centre arkadaşlar. Şu an arkamda gördüğünüz yere de Senfoni Gölü diyorlar. Burası şehrin o kalabalıklığından kaçmak için, betonlardan kaçmak için mükemmel bir fırsat, mükemmel bir yer yapmışlar bence. Ve bazı zamanlarda burada gösteriler oluyor. Aynı zamanda su gösterileri oluyor. Bazen burada etkinlikler oluyor. Bu parkın içerisinde 90 metrelik devasa bir akvaryum var arkadaşlar. Hemen Petronas İkiz Kulelerinin tam karşısında da çok güzel bir Beach Bank var arkadaşlar. Yani şehrin kulelerini çok güzel yapmışlar. Işıklandırması ve mimarisi acayip iyi ve ilgi çekici. O yüzden burası çok kalabalık. İnsanlar burada fotoğraf çekiniyorlar. Sırayla birazdan ben de çekileceğim. Ama beni çekecek kimse yok. O yüzden kendim bir şekilde halledeceğim. Mesela burada da gençler toplanmış. Hemen İkiz Kulelerinin önünde fotoğraf çekiliyorlar ve burada farklı adını unuttum bunların. Bunların adını unuttum ya. Nasıl unuturum bilmiyorum. Burada özellikle Asyalı gençler ücret karşılığında buradan kaldırımda fotoğraf çekiliyorlar. Örneğin mesela kız da çok güzelmiş bu arada. Mesela burada bir ekipman yapıyorlar arkadaşlar. Ekipmanla fotoğraf çekiyorlar. Mesela abimiz. Ve çok güzel çıkıyor. Yani benim bile şu an çektiresim geldi. İşte ışık çok fark ediyor. Mesela burası da az önceki yerin bir farklısı. Burada da gençler yine fotoğraf çekiniyorlar.
ücret karşılığında fotoğraf çekiyorlar. Ama gerçekten güzel çıkıyor ışıklar. Ve yine dünyanın her yerinde olduğu gibi turizm merkezinin hemen dibinde Four Seasons Hotel ya da bu tarz oteller var arkadaşlar. Lüks merakı ve bu sınıfsal farkı gelince zaten direkt hissediyorsunuz. Malezya aslında zengin bir ülke değil. Malezya'nın büyük bir çoğunluğu aslında yoksulluk içinde yaşıyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi belli bir kesim çok fazla lüks yaşarken belli bir kesimde açlık ve sefalet içerisinde günlük 3 dolara hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Bunların içerisine barınma, yeme, yani aktiviteyi falan geçiyorum. İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyor. Ama bir de şuraları görelim. Örneğin mesela Ferrari'nin Malezya şubesi arkadaşlar. Yine dediğim gibi lüksün ve Malezya yanında lüksün ve şatafatın tam ortasındayız şu an. Ancak bu muazzam vitrinin ve Ferrari mağazalarının hemen arkasında modern dünyanın en büyük zaman makinelerinden biri duruyor. Sadece 69 metre uzunluğundaki fütüristik bir köprüden bahsediyoruz. Zenginlik ve fakirliğin arasındaki uçurumu adeta gözler önüne seriyor. Hemen İkiz Kulelerinin oradan binanın, bu bank binasının yanından dümdüz gittiğimizde Salamana Köprüsü'ne gidiyoruz arkadaşlar. Burayı da çok merak ediyorum. Çok methettiler. Bakalım. Ortalama 7 saatim kaldı. 7 saat içerisinde tekrardan havalimanına gidip Türkiye'ye dönüş yapmam gerekiyor ve daha pazarı çekeceğim ve sizin için burada gece hayatını çekeceğim. Bu kadar emeğin karşılığında size bir yorum bırakıp beğeni bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Yani sonuç olarak emek veriyorum. Çekmesi ayrı bir zor. Aynı zamanda editlemesi ayrı bir zor. Çünkü bunların hepsini ben tek yapıyorum. Sizler ne kadar etkileşim gösterirseniz ben bu işi o kadar yapmaya devam edeceğim. Çünkü belli bir şeyden sonra artık insanda böyle bir hayal kırıklığı oluyor. Yavaş yavaş bende olmaya başladı. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Görüntü muazzam bu arada. Yine şehrin en ikonik ve en turistik yerlerinden birine daha geldik arkadaşlar. Burası da Salamana Köprüsü. Bu köprünün özelliği ışıkları ve tam olarak İkiz Kulelerinin karşına yapılmış olması. Yani dizaynı mükemmel olmuş ve bu köprünün diğer bir özelliği de şu gördüğünüz alan daha çok düşük gelirli insanların yaşadığı yerler. Bu tarafta daha çok lüks ve şatafat içinde yaşayan insanların yaşadığı yerler arkadaşlar. Yine buradan sınıfsal farkı açık açık görebiliyorsunuz zaten. Bir köprünün diğer tarafına bakalım. Bir de bu yüzüne bakalım. Zaten daha başka bir şey anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Madalyonun arka yüzü gibi. Bir kesim zenginlik ve şatafat içinde yaşarken diğer kesim yine hayatta kalmaya çalışıyor ve şu an gideceğimiz yer aslında Malezya'nın o kadar da kötü yerlerinden biri değil. Daha kötü yerler var. Onları da koyacağım. Mutlaka izleyin arkadaşlar. O gördüğünüz alan Kampung Baru. Dünyanın en büyük inat hikayelerinden birinden bahsediyoruz. Hükümet ve büyük müteahhitler o gördüğünüz teneke çatılı eski ahşap evleri yıkıp yerine devasa gökdelenler yapmak için köylülere tam 1,4 milyar dolar teklif etti. Ama onlar reddetti. Milyarderlerin kulelerine inat, şehrin tam göbeğinde atalarının topraklarını satmıyorlar ve kültürlerine, miraslarına sahip çıkıyorlar. Hükümet de bu duruma saygı duyuyor ve birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Ve şimdi atmosfere bakın arkadaşlar. Köprünün içerisinden geçiyoruz. Zaten herkes fotoğraf ve video çekiliyor. Çok güzel bir atmosfer bence. Mükemmel bir atmosfer hatta. Hem içerisinde hem dışında ışıklar değişiyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem düşünün. Burada tam 9 farklı sultan var ve her 5 yılda bir aralarında birini kral seçiyorlar. Nöbetleşe bir krallıktan bahsediyoruz, evet. Sıkı devlet kuralları ve katı bir güvenlik algısı her yeri sarmış gibi görünse de sokakların kendine has kuralları bambaşka bir şekilde işliyor. Burada hayat aslında çok mekanizmalı, kusursuz bir saat gibi akmaya devam ediyor. Bu ortamı ben bayağıdır bir yerde görmedim. Gerçekten çok güzel. Asya'da her yerde olduğu gibi bir de burada da tabii ki de motor çoğunlukla kullanılıyor ama Malezya'da fark ettiğim şey o kadar da fazla motor kullanımı yok. Şu an bir motor parkı alanındayız ama baktığımızda trafiğe herkes araba kullanıyor, araç kullanıyor. Bu da beni şaşırttı. Normalde Asya'nın genelinde, çoğunluğunda diyelim, motor kullanımı çok daha fazla. Kuala Lumpur'un bu mükemmel düzenini ve devasa binaların arkasında ağır bir tarih yatıyor. Yıllarca süren İngiliz sömürgesi boyunca kendi topraklarında yabancı yaşadılar. Ta ki 1957 yılına kadar. Bugün gördüğümüz Malezyalıların temeli o gün atıldı. Ama bugün hala tropikal iklim sınırları zorlamaya devam ediyor. Genel olarak Kuala Lumpur hakkında izlenimlerim düzen ve kimse kimsenin alanına karışmıyor. Sokaklar mükemmel temiz. Yani şokum şu an. Şu ana kadar gördüğüm en temiz sokaklar burada. Yani dün daha Japonya'daydım ama bence Japonya'dan kat kat daha temiz. Tabii ki de Japonya'da temiz ve düzen var. Ama burada yani benim için tek sorun nem ve kesinlikle yaprak bile kıpırdamıyor burada. Aşırı bir sıcak var. Yani Japonya bu kadar değildi, en azından esiyordu. Burası yani ben hayatımda ilk defa bu kadar terlediğimi hatırlıyorum. Şöyle göstereyim.
su içinde kaldım. Ortalama 4 kilometre 5 kilometredir yürüyorum. Muhtemelen bugünü bir 10 kilometre yürüyerek kapatacağım gibi geliyor. Olsun. Şehrin gerçekliğini, şehri ve insanları anlayabilmek için bence yürümek lazım. Çok uzak mesafelere taksiyle gidiyorum. Mesela otelime taksiyle gideceğim. Havalimanına da taksiyle gideceğim. Şuraya binip risk almak istemiyorum. Çünkü uçağımı kaçırmamam gerekiyor. Farklı dinlerden insanların sokak ortasında hep beraber şarkı söylediği o büyüleyici hoşgörü tablosunu hemen bittiği yerde acımasız bir gerçeklikle yüzleşiyoruz. Kusursuz bir vitrinin arkasında sistemin çarkları arasında ezilenlerin hikayesi başlıyor. Ve her ülkede olduğu gibi sokaklarda yaşamın nasıl ilerlediğini görüyoruz. Ve o kalabalığın içerisinde bu şekilde insanları görebilirsiniz. Bunlar çok normal arkadaşlar ve özellikle kalabalık yerlerde, turistik yerlerde çok fazla sayıda bu şekilde insan var. Ve dışarıda yatıyorlar, dışarıda kalıyorlar. Bu da Malezya'nın gerçeklerinden biri. İşte uçurum burada başlıyor arkadaşlar. Bir kesim rahat yaşarken bir kesim gerçekten zorlukla hayatta kalmaya çalışıyor. Ve yolda uyuyan insanların hemen yanında insanlar eğleniyor burada arkadaşlar. İşte hayat böyle. Eğer siz düşüp bayılırsanız hayat devam ediyor. Yani sizin olup ya da olmamanızın hiçbir anlamı yok. O yüzden mücadele etmeye devam etmeli diye düşünüyorum. Yoksa kimse sizi umursamayacak. Mesela yan tarafta uyuyorlar. Ama kimsenin umurunda değiller. Bir kişi bile kalkıp neyin var, ne oldu demiyor. Ve demeyecek de. Burası Malezya'nın en ünlü restoranlarından biri arkadaşlar. Burada da deneyim yapabilirsiniz. Ve lokal halkın yemeklerinin bulunduğu sokağa geldik arkadaşlar. Burası da bu şekilde böyle her türlü Asya mutfağına ait bütün yemekleri bulabilirsiniz. Özellikle Malezya mutfağı, Malezya, Tayland, Vietnam mutfağı. Yani burada birçok farklı kültürün mutfağını görebiliyorum. Aslında benzer kültürler. Mesela bu durian meyvesi biliyorsunuzdur. Dünyanın en kötü ve çoğu ülkede yasaklı olan, aynı zamanda taşınması da yasaklı olan bir meyve. Çok kötü kokuyor. Ben daha önceden deneyim ettim. Deneyim etmenizi tavsiye etmiyorum. Dünyanın en boş olayı, tadım adı da çok kötü bu arada. Ağız yapımıza göre değil. İnsanlar bu saatte bile çok kalabalık yemek yiyorlar. Thank you bro. Asya'nın en sevdiğim olaylarından biri meyveleri, şu liçiler. Çok farklı meyveler var ve çok güzel arkadaşlar. Ve uygun. 8 ringgit yani. Burası biraz daha turistik bir yer. Normalde bir yere gitseniz 5 ringgit alırsınız diyecektim. Bakın 5 ringgit. Demek ki 3 alırsınız o zaman. Burada hem alkollü hem de alkolsüz mekanlar var. Beni burada en çok şaşırtan şey buranın bir şeriat ülkesi olması ve insanların özgürce, hani bize anlatıldığı gibi değil, insanların özgürce ister turist ister lokal alkol tüketebilmesi ve sokak ortasında bunu yapabilmesi çok çılgınca geliyor bana. Bilmiyorum. Belki de bana öyle geliyor. Burada mantı, Çin mantısı var arkadaşlar. Malezya'da bayağı ünlü bunlarda. Bilginiz olsun. Gelip deneyim edebilirsiniz. Böyle fresh meyve suları da var. Aynı zamanda böyle Asya mutfağına ait restoranlar var. Şu an biraz saat geç olduğu için herhalde buraya saat akşam 9 gibi falan gelseydik biraz daha kalabalık olurdu. Yine de hatırı sayılır bir kalabalık olduğunu düşünüyorum yani. Burada da deniz mahsulleri var. Bunları da deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Hay, çok ilginç geliyor bize. Bak adam bize müsaade etti çekmemiz için. Karidesler, ahtapotlar. Mesela ahtapotlara bak. Ya bilmiyorum, biz görmediğimiz için bize ilginç geliyor. Onlar çok normal mesela karşılıyor. Ben çekiyorum ya. Böyle adam bana böyle yapıyor. Geç hadi geç diyor, çek. Yani biliyor yani görmediğimizi. Ki yok bizde o. Bunlarda da çilek yok. Öyle düşün. Mesela çilek ve bizim oralarda olan meyveler burada çok pahalı. Yani etten daha pahalı. Çilek falan bulamazsın. Mesela Malezya'da en pahalı meyve kiraz. Biliyor muydun? Kiraz çok pahalı. Belki birazdan kiraza denk geliriz. Kiraz eğer varsa, şu an bir de onun sezonu da var. Varsa kiraza denk gelirsek gösteririm size. Bakın burada yengeçler var. Yengeçler, midyeler. Ay böyle bakıyorlar. Ben de o yüzden mecbur selam veriyorum ama takmıyorlar. Olsun, en azından iyi insanlar. Yani çekmeye falan şey yapmıyorlar. Sorun yapmıyorlar. Şu restoran biraz büyükmüş, güzelmiş. Bu sokağın genel yapısını sevdim. Bak burada çok daha farklı mantılar var. Burada yine ahtapotlar. Bütün deniz mahsullerinden var burada. Ahtapot, karides, yengeç görüyorum orada. Yani sokakta her şeyi bulabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Buralarda genelde kart geçmiyor. Daha böyle büyük restoranlarda, bir tık daha lokal olmayan restoranlarda geçiyor. Bilginiz olsun. Genelde bu tarz yerlerde cash geçiyor arkadaşlar. Nakit geçiyor. Gelelim en büyük kafa karışıklığına. Şeriat. Dışarıda duyduğumuzda aklımıza hemen katı kurallar, yasaklar ülkesi geliyor. Ancak Kuala Lumpur'da şeriat kuralları sadece ülkenin Müslüman vatandaşları için işliyor. Nüfusun geri kalanı ve dünyanın dört bir yanından gelen turistler için burası devasa bir astronomi ve eğlence merkezinden farksız aslında. Yani bize anlattıklarının tam tersi diyebiliriz. Kağıt üzerindeki o sert yasalar sokağın indiğinde Asya'nın kendi kaotik ve rahatlatıcı kültürüne teslim ediyor kendisini. Aslında sokak ortasında ilginç
İlginç hizmetler ve karmaşık lezzetler bu şehri eşsiz kılan detayların sadece bir kısmı diyebilirim. Burada istediğiniz meyveyi seçiyorsunuz. Ablam alıyor size. Burada kokteyl yapıyor. Bunlar da aynı şekilde. Frozen tarzına da çevirebiliyorlar arkadaşlar. Mango var, boğa var, papaya var. Bu bizim kavuna benziyor. Şu biraz. Ejder meyvesi var. Burada da mix halleri var. Direkt mix. Kap olarak da 5 ringgit olarak alabiliyorsunuz. Malay ringgiti. Burada durian var. Bu da durian meyvesinin içi arkadaşlar. Bakın ne kadar pahalı olduğunu görüyorum. Bir de streçliyorlar kokudan dolayı. Yani şu an burası çok ağır kokmuyor ama elleyince anlıyorsunuz. Ablam almış mesela, yiyor. Bir de bunlarda şu olay var. Malezyalılarda, Asyalılarda böyle kulak temizleme olayı var arkadaşlar. Bakın. Görüyor musun? Bak kulağın içini temizliyor. Ben de mi kulağımı temizletsem? Çok iyi olay değil mi? Kulağını temizletiyor. Kamerayla giriyor, kulağını temizletiyor. Ve saatler gece yarısını gösterdiğinde Malezya'nın en tartışmalı, en zıtlıklarla dolu dünyası kapılarını açmaya başlıyor. Kuralların kağıt üzerinde katı ama sokakta inanılmaz derecede esnek olduğunu o gri bölgeye gidiyoruz. Birkaç sokak ötede İslam sanatının simgeleri yükselirken burada dünyanın dört bir yanından gelmiş binlerce insan müziğin ve özgürlüğün tadını çıkartıyor. İşte şeriatla yönetilen bir ülkenin beni en çok şaşırtan sokaklarına doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi alkollü mekanlara doğru yaklaşmaya başladık ve artık yavaş yavaş masaj salonları. Bunlar düzgün masaj salonlarına benziyor ama ya. Bilmiyorum yani. Ben kötü bir şey görmedim. Ama bayağı lokal halk masaj yaptırıyor yani. Çok fazla lokal halk var masaj yaptıran. Vaktim olsaydı ben de yaptırırdım ama güzel. Bu sokak komple masaj yerleri herhalde. Aynen. Masajcı, bir de şeyciler görüyorum. O kulak temizleme işini yapanları görüyorum arkadaşlar. Ama genel olarak Malezya'yı beğendim. Kuala Lumpur'u beğendim. Çok fazla uzun süre kalmanızı tavsiye etmem. Onun yerine yakın lokasyonda Endonezya vesaire geçebilirsiniz. Evet, hanımları çekmiyoruz masaj yapan. Yani burada çok böyle güzel bir insan görürseniz bilin ki yani erkektir o. Zaten şu anda tam saatleri insanlara böyle teklif ediyorlar. Bu sokaklarda gördüğün gibi arkamda mesela kızlar çocukları çeviriyordu. Gel diyordu, masaj istiyor musun diyordu. Bu tarz şeyler artık çok normal gelmeye başladı çünkü bütün Asya ülkelerinde aynı şeyler var arkadaşlar. Normal yani. Bilmiyorum, bana normal gelmeye başladı. Yani kesinlikle dikkat edin. Bu tarz şeylere düşmeyin arkadaşlar. Sizden şu kadar derler, ekstra para isterler. Aynı zamanda buralarda hastalık kapabilirsiniz. Yani bu tarz hatalara düşmeyin. Yani kendinizi tutun. Bu tarz hareketler yapmayın eğer geleceğinizi düşünüyorsanız. Ve artık yavaş yavaş Malezya, Kuala Lumpur'un gece hayatına giriyoruz. Burası şeriatla yönetilen bir ülke. Sabahtan beri tekrar ediyorum ama gerçekten şokum. Az önce kameram kapalıydı. Yani bir ton teklif aldım. Çok ilginç. Burada nasıl böyle şeylere müsaade ediliyor anlamıyorum. Ama bir yandan da saygı duymak lazım. Çünkü herkes birbirine saygı duyuyor arkadaşlar. Kimse kimseyle tartışmıyor ve kavga etmiyor. Şu an saat 12.30 ve her yer dolu şu an arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada çılgın bir mekan var. Ama sanki böyle birazdan böyle ortalık karışacakmış gibi bir ortam var orada. Sanki birazdan bir şeyler böyle birbirine girecek gibi. Bakalım. Mekan güzel aslında. İçeride bilardo salonu falan da var. Bak şu mekan da güzel. Mekanlar genel olarak güzel. Yani eğlence olarak güzeller yani, ben beğendim. Bir de sokağın şu vibe'ı var. Sokak Tayland'ı çok andırıyor bana. Tayland'a çok benziyor.
Unutmayalım ki burası bir şeriat ülkesi. Ana yönetimi şeriatla yönetiliyor arkadaşlar. Ona rağmen bu saatte gece kulüpleri ve canlı mekanlar açık. Aynı zamanda 24 saat açık dükkanlar var. Ve Müslümanı, Hindusu, Hristiyanı hepsi bir arada bu bütünlüğü bozmadan düzen içinde yaşıyor. Gerçekten böyle alkışlanacak seviyede. Çok ilginç geldi bana. Ben böyle bir şey beklemiyordum ya. Acayip şok oldum yani. Kuala Lumpur, Malezya hiç beklediğim gibi bir yer değilmiş. Buraya daha önce de geldim ama gezi yapmadım. Bu ikinci gelişim. Satu di dalam hidupku buat masa tenang. Burada da ne güzel insanlar toplanmış. Hep beraber şarkı söylüyorlar. Ya bu kadar farklı kültürden, bu kadar farklı milletten, farklı dine inanan insanlardan böyle sonuçlar beklemek, yani bir arada olmalarını görmek beni çok şaşırttı. Gerçekten farklı bir hissiyat. Kuala Lumpur, farklı dinlerin, kültürlerin ve uçurumlar kadar derin ekonomik sınıfların aynı sokakta birbirine değmeden aktığı devasa bir metropol. Bize dayatılan farklılıklar bizi böler algısını alevli sokak tavalarında eriten şehirden bahsediyoruz. Belki mükemmel değiller. Köprülerin gölgesinde evsizler uyuyor. Sokakta zıtlıklar insanı şoka sokuyor. Ancak aynı masayı paylaşabilme, birbirinin alanına ve inancına saygı duyabilme yeteneği bence bu şehrin asıl sırrını oluşturuyor. Kanunların değil, o masada buluşan insanların şehri burası. Etnik kökenler ve farklı kültürlerle birbirleriyle yaşamaya alışmış bir milletten bahsediyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.